Eyvallah bir şey öyle bir yatacağım. 2 gün yataktan kalkmayacağım. Çay çok bu şey de kolay. Fakat çayın zor yanı iki zor yanı var. Birincisi yağmurda çalışmak. İkincisi güneşte çalışmak. Gölge yok. Bundan sonra geçer. Bugün hava iyi çok şükür. Değil mi? Sen de Mevlüt aynı filmler gibi ha. Zeki Müren gibi susun kardeşim konuşsana. Adamın canı sıkıldı ya. Benim en büyük hayalim fotoğrafçı olmaktı. Nasıl gidebilirsem öyle gittim. Fotoğraf nasıl desem şey gibi rahatlamak için yani. Senin peki? Senin en büyük hayalin ne? Benim en büyük hayalim abi. Mübarek Ateş. Baran Edrem. Mesut Müjdeci. Aziz Biner, Diyarbakır'dan geldim. 98 doğumlu, 22 yaşındayım. Diyarbakır'dan çay biçmeye gelmişim. Sabri Edrem. Diyarbakır'da geldim Rize'ye. Çay toplamaya geldim. Fırat Edrem, Diyarbakır, Silvan. Diyarbakır'dan geldim. 6 kişilik aileden yaşıyoruz yani. Ondan sonra okula gidip geliyoruz yani. Adım Kerem Akçara. Diyarbakırlıyım. Buraya çay toplamaya geldik. Aslında ilk defa geliyorum. Yani Diyarbakır'da yapılacak pek iş yoktur. Ben de okul harçlığımı çıkartayım, aileye biraz destek olayım diye kalkıp buraya geldim. Zor bir iştir, yani kolay bir iş değil. Hele ilk defa geliyorsanız bu çok zor bir iştir. Ben ilk günde şey yaptım, dedim bırakacağım. Çünkü hem sıcak vardı hem zordu. Sırtım ağrıyordu, dedim bırakıyorum gidiyorum falan, öyle bir şey dedim. Sonra geldim, hani niçin geldiğimi hatırladım. Devam ettim, devam ediyoruz yani. Seyahate çıkmıyorum abi. Evde kalıyorum. Annem babamın önünde kalıyorum. Çiftçi hayvancılıkla uğraşıyorum. Onlara yardım ediyorum. İşim bittiği zaman çıkıyorum. İşe çıkıyorum. 5 tane çocuğum var. Geçen sene aynı bu ayda benim büyük çocuğum baraja düşmüş. Vefat etmiş. Ben Kütahya'daydım. Çalışmaya gittim orada. Geçen sene. Oradaydım. Büyük çocuğum denize gitti. Şey olmuş, vefat etmiş. Biz şu anda eşimle 3 çocuğumla yaşıyorum. Evde. Bir kadın da bizim yanıma değildir yani. Kaynağımız yani. Kaynağımız yani. Öyle değil. Abi ben lise 3. sınıf öğrencisiyim. Hani bu sene koronadan dolayı okullar böyle erken tatil olunca malum hani Diyarbakır'da, doğuda bütün maddi durumlar ortada zaten. Hani aileye bir katkımız olsun diye dışarı çıktım böyle. Çalışıyorum zaten, her yaz çalışıyorum. 16 yaşındayım ben. 5 yıldır dışarıya çıktım böyle gurbete falan. 11 yaşındayken ben gurbete çıktım. Hani 8 kardeşiz. 6'sı evlendi, 2'si kaldı. Bir anne baba kalmış, onlar da yaşlı. Okul aylarında okul okuyorum. Yaz oldu mu, böyle bir boşluk oldu mu hemen hani aileye direkt bir katkı olsun diye böyle çalışıyorum. Zaten öncelikle her insana zor geliyor yani. Çok insan böyle bıktılığı var yani ilk günden. Sonra birkaç gün içinde alışıyor insan.
Abi hani sabah çıkıyoruz, akşam geliyoruz. Tarladan tarlaya öyle. Ama alım yerlerine giderken maske falan takıyoruz. Hani yoğunluk oluyor. Giden geliyor, çıkan giriyor. Öyle. Onun için fazla bir sıkıntı yok. Hani gelmeden önce test falan yaptırdılar. Önlem bu. Yani ben geçen sana söyledim ya, bu çocuğum öyle olmuş. Ben geldim Kütahya'dan. İşe çıkmadım. Ya bir haftadır ben buraya geldim çay toplamaya. İşe çıktım. Böyle korona çıktı. Bizim iş yani çalıştığı gibi bazı yerler korona yüzünden şey yaptı. Müteahhitler çalışmadı. İşi çalışmak. Ya şimdi burada zaten 13-14 kişi beraber kalıyoruz. Hani bir de köy çocuğuyuz. Hani korona falan var, tam biliyoruz. Mesela alım yerlerinde maske falan o oluyor. Hani ne kadar korunabiliyoruz? Bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz yani. Kendimize göre tedbirlerimizi alıyoruz. Temizliğimize dikkat ediyoruz. Sürekli hani gelirken de gelir gelmez zaten el yüz temizliği falan buna kesinlikle dikkat ediyoruz. Elbiselerimize elimizden gelince dikkat etmeye çalışıyoruz. Aramızda bir aynı sosyal mesafe dediğim şeyi onu koruyoruz. Yani kesinlikle böyle hemen sarılıp da şu böyle o mesafeyi aramızda koruyoruz. Ya hastalıkla ilgili çok büyük bir korkum yok. Hani insan önce kendi ailesini düşünüyor. Hani bir şey olmasın falan. Ya çok büyük bir korkum yok. Bu da normal bir hastalıktır. Tedbir alındığı sürece, gerekli önlemler alındığı sürece atlatılacağını düşünüyorum. Tabii ona biraz korkuyoruz. Ben diğerlerden korkmuyor, biz korkuyoruz. O kasadan olan ayağımız korkuyor. Ama elime gelene kadar biz tedbiri yani alıyoruz. Elime gelene kadar tedbiri alıyoruz. Tabii korkuyoruz. Şöyle diyeyim abi. Hani korkuyorum derken bir sürü zorluk var. Hani korona zaman ayıracak korku bulamıyorum. Öyle. Kendimizi korumuyoruz. Zaten 7-24 saat çay biçiyoruz. Nasıl korunacağız biz de bilmiyoruz. Hani doğruları söylesek burada doğru düzgün bir hani korunma şeyimiz yok yani. Çünkü hani yer sıkıntısı olduğu için mecburi yani yerden dolayı şu an hani desen çünkü hani ortak tabakta yemek yiyoruz. Ortak alanda kalıyoruz. Ortak evi paylaştığımız için hani koronadan hani korunduğumuz yok yani. Merhaba. Merhaba. Yorgunluğum o kadar gerçekti ki fotoğrafını çekmek istedim. Kızdın mı? Hayır, niye kızım ki abi? Bakabilir miyim? Tabii ki.
Salgından önce ben burs çıkarmıştım. Dershaneye gidiyordum, özel dershane. Ondan sonra dershaneye gidemedim. Malum bu sene bölüm seçimi var. Derslerim eksik kaldı. Nasıl yapacağım onu da düşündüm. Hani konu eksikliği falan odur budur vardı. Abi sana söyledim hani maddi durum yok. İşte bazen internetim oluyordu, giriyordum, izliyordum. Öyle yani. Yoksa kaçıyordum. Evdeki kitaplardan falan çalışıyordum, çalışabildiğim kadar tabii. Tam o zamanlarda zaten dershaneler tatil oldu. Okullar falan her şey kapandı. Biz de eve geçtik. Köydeydik. Hani dışarı çıkmadık. Çok fazla kişiyle hani temasa geçmedik, konuşmadık. Elimizden gelince korunduk. O ya önceye göre işte iş yerlerinin kapanması, bazı fabrikaların kapanması, buna işçilerin buraya gitmemesi ekonomik olarak bir sıkıntı yarattı. Yani mesela okulların kapanması, benim babam mesela servis şoförü yapıyor, okulların kapanması ona ekstra zarar oluyor. Her gün değişik adamlara gidiyor. Değişik arabalara biniyor. Değişik adamlarla çalıştığımız. Şimdi bizde olmasa da dahi acaba o arkadaşımız gittiği her birinde arabasında olsun, kendisinde olsun hani bir hastalık bulaştırıp da hepimize bulaştırma ihtimali hani var yani. Şimdi ondan çekineceğimiz var ama şimdi ne diyelim hani ona da yapacak bir şey yok hani. Budur ya hani bu çalışma şartları bu yani. Mecburi budur yani. Şimdi mecbur hani adam gelecek kendi arabasıyla alacak yani. Her gün bir arabayla yani gitme şansın yok. Her gün bir adamda çalışma şansı da yok. Çünkü yani bu çay da kota şeklinde alındığı için herkes her gün çay satamadığı için mecburi her günlük değişik insanlarla çalışmak zorunda kaldı. Değişik arabalarla gittiğimizde tabii bunda çekingemiz var yani ona da hani iş nedeniyle yani yapacak bir şey yok. Tedbir alamıyoruz. Mart Nisan aylarında abi Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı vardı. Oradan işte köy hayatı olduğu için misal tarlaya gidiyorduk. Oradan buğday ekiyor falan. Onun için zaten mevsimlik iş olduğu için onunla pek uğraşmıyorduk. Hayvan güdüyorduk işte koyundur, inektir falan. Öyle zamanımız öyle geçiyor. Köylerde fazla insanlar şey yapmıyor. Öyle umursamıyor diyeyim. Biz ilk ayda Mayıs'ta buraya gelirken ben korona testi oldum. Arkadaşlarımız da 14 gün karantina sürecine girdiler. Ondan sonra tarlaya çıkabildik. Şimdi hani doğruya doğru söyle mesela hani test olmadan önce kendimde çekiniyorum. En ufak hani bir yerimde bir ağrı olduğu zaman acaba ben hani koronaya mı yakalandım? Hani o şüphelerim vardı, o korkularım vardı. Tabii ki biz geldiğimiz zaman hani ilçe sağlığına hani bizim geldiğimizi yönlendirdiler. Ertesi gün gelip bizim hani sağlık testimizi yaptı. Negatif çıktı. Yani tabii hani bunu sevinç yaşadık. Hani ister istemez hani kendimi rahat hissettim. En azından koronaya yakalanmamışım. Ya şimdi ben ilk baştayım. Zaten biz ilk sürümde geldiğimiz zaman tam korona zamanında geldik. Hani oradan buraya gelirken hani bayağı sıkıntılar yaşadık. O zaman 15 kişilik arabada 7 kişi gelebiliyorduk. Haliyle şimdi bu işin içine farklı şeyler de giriyor. Şimdi nasıl farklı şeyler? Yol parası bir giriyor. Bir araba kiralayacağın yerde 2 araba kiralıyorsun. Ondan sonra her geldiğin yerde sıkıntı sana yaratıyordu. Hani şimdi mevsimlik için mesela gidip ilk önce kendi geldiğimiz ilin tarım ilçesinden tarım şeyinden bir izin kağıdı alıyordun. O izin kağıdı da geldiği zaman bir yerde sıkıntı yaşıyordun. Sonuçta hani bu süreç yani çok kötü bir süreç. O da normal yani. Adama emir verilmiş. Bu şartlar hani biz de tam olarak şartları bilmediğimiz için yolda sıkıntı yaşıyorduk. Ondan sonra şimdi korona olarak yani koronadan nasıl şey yapıyoruz? Korona zaten tarlada çalışıyoruz. Eğer toplu bir alana da geçersek maskeyle geziyoruz. Hani bu şekilde korunabiliyoruz. Ben mesela evli bir insanım. Ben mesela ister istemez toplu alana gidiyorum. Ev ihtiyacı dahi olsun gidiyorum. Ben bunu gittiğim zaman çocuğum var. Ben doğru düzgün çocuğuma dokunamıyordum. Hani doğru düzgün çocuğumu sevemiyordum. Doğru düzgün annemin yanına oturamıyorum. Kardeşimin yanına babamın yanına oturamıyorum. Aynı şekilde hani doğru düzgün hani birbirimizle diyaloğa geçemiyorduk. Hani sevdiğimiz insan geliyordu mesela. Bu korona sürecinde 2 bayram geçirdik. Doğru düzgün büyüklerimizle küçüklerimizle hani doğru düzgün bir bayramlaşma yaşamadık. Toplu alanda hani oturmadık, bayramlaşmadık. Yani bayağı daha da sıkıntılarımız var ama mesela nasıl diyeyim? Mesela gidiyorsun
toplu taşıma bir araca biniyorsun, hani çekiniyorsun. Belki hani sende olmaz, arkadaşında olur ve belki sende olur. Hani ister istemez zorluk yaşıyorsun, tedirginlik oluyor. Akşam eve geliyorsun. Acaba ben hani yakalandım mı böyle bir hastalığa? Hani çoluğunda, çocuğunda, kardeşinde, babandan hani acaba ben oldum da onlara da bulaştırdım hani ondan çekiniyorsun. Mart Nisan aylarında koronada biz memleketteydik. Biz çarşıya doğru düzgün yani köyde kaldığımız için hani böyle çok acil durumlar dışında ilçe merkezine gitmiyorduk. Çünkü yani herkes şimdi bir kişi 10 kişiye bulaştırıyor. O 10 kişi de 100 kişiye bulaştırıyor. Çünkü bu hepimiz için geçerli. Şimdi hani birbirimizin hani belki bende var sizde yok. Hani benim size onu bulaştırma hakkım yok. Onun için bir hani zor durumda kalıyor. Şimdi sağlık çalışanı hani tek korona hastalığı yok. Şimdi başka hastalarımız olur. Şimdi bu hastalık üstlerine basınca adamlar zor durumda kaldı yani. Onun için mesela mümkün olduğu mertebece yani ilçe merkezine de inmiyorduk. Evde yani evde kalıyorduk. Birbirimizden hani uzak kalacak şekilde aynı kapta, aynı kaşıkta yemek yememeye çalışıyorduk. Çay nasıl? Neden çayı tercih ettin? Neden çayı tercih ettin? Gerçekten çay güzel. Biraz yorucu çay da. Bu kadar olacak. İdare edeceğim.
12 tane kardeşim var. Ben liseyi bitirdim. Üniversite sınavına girdim. Nasipse bu sene üniversiteye gideceğiz. Ama şöyle diyeyim abi sana. Hani bu iyi bir şey aslında. Böyle hani gurbete erken yaşta çıkıyoruz ya. Hayatı daha iyi tanıyoruz. Hani okulun önemi, eğitimin önemini falan. Hepsini daha iyi anlıyoruz. Misal ben 12 yaşındayken falan okulu bırakırım diyordum. Böyle geldim çalıştım hani. İnsanları tanıdım, hayatı tanıdım. Böyle çalıştım. Allah'a şükür Diyarbakır Fen Lisesi'ni çıkardım. Orada okuyorum şimdi. Ben daha önce buraya gelmemiştim, bilmiyordum. Çavuş kendisi eniştem oluyor. Mayıs'ta buradaydılar. Ondan sonra Ağustos'tan buraya geldiler. İşimi bitirdiğim zaman beni aradılar, dedi buraya çalışmaya gel. Ben de onun için çay toplamaya geldim. Yani söylediğim gibi ben genellikle inşaata çalışıyorum. İnşaata çalışıyorum. Bu sene ben ilk defa çay toplamaya geliyorum. İlk defa geliyorum çay toplamaya. Ama genellikle inşaata çalışıyorum. Çok güzel çalışıyorum. İnşaata çalışıyorum. Hani bizim düzenli bir mesleğimiz yok. Hani düzenli bir mesleğin olmadığı zaman hani mecburi yani mevsimlik işçi ya çalışırsın veya gidersin bir inşaatta çalışırsın. Yani. Çünkü yani bir mesleğin olmadığı zaman budur yani hayatın gerçeği bu yani. Ya mesela hani işçi dağıtıyorum. Bu işçiler her biri farklı insanlarla çalışıyor. Şimdi farklı insanlarla çalıştığı zaman işte insandan insana değişim oluyor. Arıyorum orada çalışan iş sahibinin nasıl? Yemeğin düzenli geliyor mu? Tabii ki yani şimdi günlük hayatta da böyle olur. Hani her yerde böyle var. Yani her insan bir değil. Her insan aynı şekilde ağırlamıyor. Bazı yerlerde sıkıntı çekiyoruz. Bazı yerlerde de çok razıyız. Hani çok memnunuz. İlk sorulardan biri mesela hani biz çaya oldu 2 sürüm geliyoruz. Hani oldukça bu çayda hani acemi sonuçta. Nedir adam hani yıllarca burada çay toplayan adamla bizi aynı beklenti içinde. Aynı beklentiyi veremezsin yani. Onun için o konuda biraz sıkıntı çektik. Bazen de hani çayın kurallarını tam olarak bilmediğimiz için hani nerede çuvalların yuvalanacağı, nerede ne şekilde çay hani biçilecek, nerede nasıl biçileceği bilmediğimiz için bir de nedir bazen ilk geldiğimizde dipten vuruyorduk hani biz bilmiyorduk adam alıyordu sabah bizi tarla bu makas veriyordu biçecek. Ya şimdi yani bir üreteceksin sonuçta biliyorsun biz ilk defa bu işi yapıyoruz acemiyiz hani öğretmeden bir şey olmaz. Onun için başta çok sıkıntı çekti Allah'a şükür şu an yani gelen arkadaşlar da herkes yani ellerinde geldikçe artık hani millet de memnun etmeye çalışıyoruz. Şu an bir sıkıntımız yok yani. Mevsimlik işçi olarak ister istemez hani sosyal bir hayat yaşayamıyorsun. Çok her şeyinden hani kıt kanat hani faydalanıyorsun. Temizlik olsun, yemek olsun, yatma yeri olsun. Çünkü ismi özel mevsimlik işçi orada kalıcı değilsin. Hani 1 ay olur, 2 ay olur, 3 ay olur. Çünkü hani onun için kalıcı bir düzen yok. Hani ister istemez sıkıntı yaşıyoruz. Bu hani dediğim gibi temizlik, yemeğidir. Hani sıkıntımız ondan var yani. Tabii ki yorucu bir iştir. Gerçekten yorucu bir iştir. Yani yapmak lazım ve dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Televizyona izlemek aşağı böyle de değil. O tepelere çıkmak, oradan inmek aşırı derecede bir şey ister yani. Abi hani her işin zorluğu var. Sana şöyle diyeyim. Bu yani hele bir Türkiye gibi bir ülkede rahat ekmek yemek kolay bir şey değil. Ama çay toplamanın hani çay toplamak kolay işte. Toplaması ayrı, taşıması ayrı. İşte ne bileyim kantarda tartması ayrı öyle yani. Çok sıcak olmaz. Kesinlikle eğer güneş varsa o gün bir mazeretiniz vardır ya demektir. Kesinlikle bunu söylüyorum. Sana şöyle diyeyim abi. Hani bazen patronlar var. Sadece burası değil hani. Bir sürü yer gezdim biliyorum. Ayrım çok fazla abi. Hani gidip çalışıyorsun ya. Bazıları hani seni kendi evinin oğluymuş gibi bağrına basıyor. Bazıları işte ne bileyim böyle affedersiniz ama böyle insan dışı gibi hareketler yapıyorlar. Böyle biz insan değilmişiz gibi davranıyorlar. Onu düzelmesini isterim yani. İnsanlar daha çok sıcak olsun. Cana yakın olsun. Devlet hani bu mevsimlik işçi de sonuçta bu adam yani şu an mevsimlik işçi olarak çalışıyor da bu adam belli bir görevi yok, belli bir şey yok. Hani onun için yarın bir gün bu adam yaşlandığı zaman bir de sigortası olmasa yani adam yaşlandıktan sonra nasıl geçinecek? Hani eğer sigortalı olsaydı bu mevsimlik
çalıştığı sürece hani devlet buna da bir yer alsaydı ya sevinirdik yani. Yani bir de devletten hani böyle bir durum olmasına talebimiz var yani. Ya iş böyledir yani biraz biz şimdi Diyarbakır buraya geldi tabii evimiz uzaktır. Ha, orada varsa memlekette varsa seveceğim. İstiyorum Diyarbakır'da olsa çalışacağım. Ama mecbur kaldığım zaman mecbur dışarıya çıkıyorum. Şöyle diyeyim abi. Doğudaki işte doğu olsun batı olsun böyle ihtiyaçlarını karşılamayan öğrenciler var. Onlar için böyle ek bir burs olsun. Öyle yani. Hani ben bursumu karşılayabiliyorum. Burs çıkarabiliyorum ama hani nasıl söyleyeyim? Onu yapamayan arkadaşlarım var. Çok iyi tanıyorum. Öyle yani abi. Bir ek burs olsun istiyorum ben. Doğudaki öğrenciler okusun istiyorum. Şahin abi ölüden meyvet bekleyeyim. Ben kendim zor kaldırayım. Çuval nasıl kaldırayım? 70 Sen kilo. işin kolayını bulmuşsun ya. Kaldıramıyor muyum? Yok. Arkadaşlar fazla oturmayalım. Yemeğimizi yiyelim. Sigaranı iç. Burayı bugün bitireceğiz. Yapıcı olacaksa bile. Ersel burası bugün bitmez canım. Biter. İnsanlar şey yapma. Bitmez. Niye? Bitmeyecek. Mevlüt hiç konuşmuyor. Ağzı. Evde de böyle mi Mevlüt? Evet. Vallahi hiç konuşmaz mı? En çok Ne? ben konuşuyorum. Mevlüt telefonu çok seviyor. Telefonda konuşuyor. Evet, evet. Konuşmaz. Telefonda konuşuyor işte. Da. Normal bir şeyde hayatta konuşamıyor. Ya şimdi yani mevsimlik işçi olmamızın büyük nedenlerden biri ekonomik sıkıntı. Şimdi ekonomik sıkıntım olmasaydı, evimde kalsaydım böyle toplu bir alanda yaşamazdım. Hani kendimi korurdum. Ama ekonomik sıkıntıdan dolayı şimdi birlikte yaşadığımız için hani sıkıntı yaşıyoruz ama korunamıyoruz. Özellikle doğu insanı için. Hani batıdakiler nasıl olsa bir şekilde geçinebiliyor. İşte fabrikaları olsun falan filan ama doğudakiler bir iş güç yok hani. Nasıl söyleyeyim bu sigorta sağlık için hani hastaneye gidiyorsun bir ilaç parası olmuş ne kadar para. O sigorta olmazsa çoğu insan o ilaçları ödeyemeyecek. Sonra bu ilaçları ödemeyince o hastalık artıyor bir yerde insan artık dayanamıyor. Kayıt dışı çalışmak kötü bir şeydir. Zor bir şeydir ve hani sizi gelecekte hani bunun hani söylüyorlar ya işte hava yolcusu olarak dönecek. Bu da gelecekte bize hava yolcusu olarak dönecek. Çünkü çalışıyoruz. Bunun hani emekliliği var, sağlık güvencesi var. Bunlar yaşamıyor. Bunlar yok. Bunların zorluğu var. Sigorta konusunda abi babamın çalışmışlığı var eskiden. Ondan yararlanıyoruz. Ondan sonra bir iki tane tarlamız var. Hayvan güdüyoruz öyle. Normal bir sürekli iş yok yani. Yani bu mevsimlik işçi geliyor hani tam belki yani mevsimlik olduğumuz için süremiz az olabilir ama sonuçta yani bir gün dahi olsa 10 gün dahi olsa yani temiz bir ev, rahat bir banyo, bir yani duş yeri olsa hani kurulsa hani herkes devlet denetimi altında olsa seviniriz yani. Şimdi yani sonuçta çoğu yerde hani bunlar sıkıntılı. Geliyorsun memlekette geliyorsun 1000 kilometre, 600 kilometre, 700 kilometre geliyorsun 15 kişi, 16 kişi, 20 kişi geliyorsun. Zaten gelip artık hani dönsen olmaz, dönmesen de olmaz. Artık katlanıyorsun. Sıkıntı yaşıyoruz. Hani eğer hani bu şeyler de devlet kontrolünün altına girse hani ilk önce bildirse de bu için nereye geliyor kalacağı yeri bir baksa güzel olur yani bizim için. Abi şöyle diyeyim hani buradaki gençleri falan görüyoruz. Biz de istiyoruz onlar gibi olmayı yani onlar gibi rahat bir yaşam sürmeyi, gezmeyi, tozmayı falan. Ama bizim imkanımız yok. Bunun için bir şey yapılmasını istiyorum hani. Nasıl söyleyeyim ekonominin düzelmesini istiyorum. Biz de rahat yaşayalım hani böyle dışarıya ailemizden uzak kalmaya zorlanmayalım.
için yani. Senin peki? Senin en büyük hayalin ne? Benim en büyük hayalim abi. Benim en büyük hayalim abi. Benim en büyük... Benim en büyük hayalim abi. Benim en büyük hayalim abi.